Türkiye ve dünya keşiflerimiz devam ediyor. Şu anda Türkiye'de en sevdiğim şehirlerden bir tanesi olan Antakya'dayız ve Antakya'nın tarihi bölgesindeki sokaklarda dolaşıyoruz. Gerçekten çok güzel burası. Fakat bir sürü hatalar yapılmış. Yere bakar mısınız ya? Eskiden burada parke kaldırımlar vardı. Arnavut kaldırımı tarzında. Onu betonla kapladılar. Allah'tan çok küçük bir kısmında hala duruyor. Ve işin ilginç tarafı 1972 yılında Asi Nehri'nin üzerinde 1700 yıllık Roma Köprüsü varmış. Köprüyü yıkmışlar. Yerine modern, çirkin, inanılmaz bir köprü yapmışlar. Gerçekten bazı şeyleri anlamak çok zor. Burada baktığınızda dar sokaklar görüyorsunuz. Aslında hayatlar çok kapalı yaşanmış. Bu duvarların arkasında yaşanmış ve avlulu evler var. Çünkü insanlar avlularda yaşamış. Bugün baktığımızda bu eski evlerin bir kısmının otel, restoran ve kafe olarak kullanıldığını görüyoruz. O yüzden Antakya'ya geldiğinizde muhakkak ara sokaklarında kaybolun ve şehri keşfedin derim. Ayrıca burada çok farklı mezheplere ait kiliseler de var. Katoliğini de, Protestanını da, Ortodoksunu da görüyorsunuz. Hepsi size Antakya'nın ara sokaklarında çok güzel sürprizler sunuyorlar. Duvarlarda 2. Mahmut'un fermanlarını görüyorsunuz. Peki neredeyiz? Burası Antakya'nın ana caddesinde, yani tarihi kısmındaki Ortodoks Kilisesi. 1860'larda yapılmış fakat 1872'de bir deprem oluyor. Deprem bayağı bir hasar veriyor kiliseye. Aynı zamanda içerideki yağ kandilleri yere dökülüyor, halıları tutuşturuyor ve sonunda maalesef çok büyük hasarlar oluşuyor. 1900'lerde 2. Abdülhamit'in izniyle burayı yeni baştan inşa ediyorlar ve yanına da bir tane çan kulesi yapıyorlar. Biz Ramazan ayında ziyaret ettik Antakya'yı ve kilisenin hemen önündeki sokakta şöyle bir yazı vardı: Ramazan'ın tüm İslam aleminde hayırlara vesile olmasını dileriz. Gerçekten çok etkilendim. Çünkü bu hoşgörü ortamının bütün Türkiye'ye yayılması gerek diye düşünüyorum. İsterseniz gelin içeriye de bir göz atalım ve kilisenin içinde neler var bir bakalım. Antakya Ortodoks Kilisesi'nin çok güzel bir ikonostası var. Yani bir altarı, bir sunağı var ve o perdenin gerisine sadece ruhban sınıfı geçebiliyor. Baktığımızda hemen sağ tarafta her şeye muktedir Hazreti İsa'yı görüyoruz. En sağda ise vaftizci Yahya bulunuyor. Eğer perdenin soluna bakarsanız hemen gördüğünüz ilk ikonada Meryem Ana ve kucağında çocuk İsa bulunuyor. Soldan ikinci ise adları bu kiliseye verilmiş olan azizleri görüyorsunuz. Yani Aziz Petrus'la Aziz Pavlus'u, ki burada da görmeniz mümkün. Kim bunlar? Hazreti İsa'nın en önemli havarileri ve biliyorsunuz Aziz Pavlus bizim topraklarımızda Tarsus'ta doğmuş. Aziz Petrus'un adı ise buradaki bir kiliseye verilmiş. San Pierre Kilisesi'ne ya da Aziz Pierre Kilisesi'ne, ki dünyanın ilk kiliselerinden biri. En soldaki, yani soldan 3. ikonada ise Meryem Ana'nın ölüm sahnesi var. Bu da Meryem Ana'nın bir ölümlü olduğunu gösteriyor. Hatta bakın orada da ön planda gene Aziz Pavlus'la Aziz Petrus'u görüyoruz. Arkada ise
Hazreti İsa elinde bir çocuk tutmuş. O çocuk ise Meryem Ana'nın ruhunu sembolize ediyor. Bugün Antakya'nın merkezinde 1300-1350 civarında Ortodoks vatandaşımız yaşıyor. Fakat Hatay bölgesinde toplam 12 tane ibadethane var ve yaklaşık 10.000 civarında Ortodoks Hristiyan bir cemaat bulunuyor. Kimler geldi, hayatımdan kimler geçti, hiçbirisi hasretini gidermedi en güzeli. Senin kadar sevilmedi, kimler geldi, kimler geçti. La 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 la, la 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 la. La 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 la, en güzeli, senin kadar sevilmedi, kimler geldi, kimler geçti. Benim Türk pop müziğinde en sevdiğim şarkıdır bu ve çok hoş bir atmosferde bunu dinledim bugün. Cafe Fora, gene Antakya'nın ara sokaklarında bir kafe. Vaktiniz düşerse bir gelin benim yerime siz de bir kez daha bu şarkıyı Ajda Pekkan'dan dinleyin. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Sizinle yeni keşiflerde buluşmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Bu arada aklınızda olsun, Instagram hesabım olan Saffet Emre Tonguç'ta da muhteşem bilgiler bulabilirsiniz. Ona da bir göz atın derim. Şimdilik hoşça kalın.